Değerli izleyicilerimiz, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Doğu Akdeniz'den haber var. Hep dediğimiz gibi popülizm sadece yıkım getirir. Görkemli törenler eşliğinde tüm dünya medyasında duyuruluyordu. İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan liderleri büyük bir özgüven içinde el sıkışıyorlardı. 7 milyar dolar tutarındaki proje 2025 yılında hayata geçiyor ve Avrupa, Rus gazına bağımlılıktan kurtuluyordu. Neden bahsediyorum? Doğu Akdeniz Boru Hattı projesinden bahsediyoruz. O zamanlarda Türkiye'ye yönelik hem içeride hem de dışarıda psikolojik harp unsuru olarak sıkça kullanılan görüntülerdi bunlar. Her konuda ahkam kesen Teksas ve Avrupa Birliği Düşünce Kuruluşu kalemleri saatlerce diplomasinin nasıl tılsımlı bir hakikat olduğunu anlatıyorlardı. Elbette geçmişte diplomasi koltuklarında oturdukları zamanlarından örnekler verdi. Türkiye'nin nasıl yalnız kaldığına dair iştahlı açıklamalar yapılmaktaydı. Çoğu konuda olduğu gibi bu konuya dair yine eline not tutuşturulan Kemal Kılıçdaroğlu, herkes Doğu Akdeniz'de peki biz neredeyiz diye yeri göğü inletiyordu. Oysa bunu dediği zamanlarda Türkiye sismik araştırma gemisi ve donanmasıyla kendi kıta sahanlığını içerisinde tüm dünyaya mesaj veriyordu. İşte bu proje daha projelendirilmeden rafa kaldırıldı. Peki bu mega proje gerçekten neden ve kim tarafından iptal edildi? Amerika Türkiye'nin yanında yer aldığı için mi projeyi reddetti? Bu arada henüz kanala abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayarak videomuza abone olabilirsiniz. Şimdi kitap açılsın ve yeni bölümümüz başlasın. 2020 yılında Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail'in resmen imza koyduğu projeye gelin yakından bakalım. Bu proje, Türkiye'yi bypass ederek İsrail'in petrol ve doğalgaz yataklarını Yunanistan'a bağlayacak yaklaşık 1900 kilometrelik boru hattı kurulmasını öngörüyordu. Projeye ilişkin çıkan maliyet ise 7 milyar doların üzerinde devasa bir rakamdan bahsediyoruz. ABD yönetimi Yunanistan'a gönderdiği bir diplomatik notla Türkiye'yi dışarıda bırakacak Doğu Akdeniz petrol ve doğalgaz boru hattı projesini desteklemediğini bildirdi. Amerikalıların bildirdiği üçüncü gerekçe Türkiye açısından çok değerli. Washington yönetiminin gerginlik ifadesiyle vurgu yaptığı konu, proje dışında tutulan Türkiye'nin hoşnutsuzluğu, proje kapsamında oluşan Ülkeler İttifakı'nın Ankara tarafındaki bizce haklı olarak kendisine karşı cepheleşme olarak algılanması. O zaman şatafatlı imza törenleri neden yapıldı? Aslında sebepleri çok. Projenin rafa kaldırılma sebeplerine gelin detaylıca bakalım. Kabaca söz konusu projenin gerginlik oluşturması, Türkiye'nin taviz vermemesi ve kararlılığını ortaya koyması gibi sebepler ön plana çıkıyor. Ayrıca projenin ekonomik olmayışı ve yenilenebilir enerjiye yönelim de diğer sebepler. Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar doğal gaz kullanımında %25 civarında bir azalmaya gitmeyi ve buradan doğacak açığı yenilenebilir enerjiyle karşılamayı düşünüyor. 2050 yılında ise fosil yakıt ve doğal gaz kullanımını sıfırlamayı planlıyor. Bu hedefler tereddütsüz iddialı hedefler, lakin imkansız da değil. Ayrıca Avrupa Birliği içinde hala doğal gaz ve nükleer enerjinin petrol ve kömüre oranda daha çevre dostu yakıtlar olduğu yoğun bir şekilde tartışılmakta. Buradan Avrupa'nın doğal gaz ve nükleerden vazgeçmesi kısa zaman içinde pek mümkün gözükmemekte. Başta Batı olmak üzere yenilenebilir enerjiye geçiş, nükleer santrallerini gerçekten de boşa çıkaracak mı? Cevap, elbette hayır. Çünkü hali hazırda Avrupa Birliği yetkilisi ve Fransa eski Maliye Bakanı açıklamalar yaptı. Nükleer enerjinin Avrupa'nın temel enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacağını belirterek, var olan nükleer enerji santralleri için 50 milyar avro ve yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca 2050 yılına kadar yeni yapılacak nükleer santraller için de 500 milyar avro kaynağa ihtiyaç duyulacağı açıklandı. 2021 yılının son günlerinde Avrupa Birliği Komisyonu tüm bu yaşananlara ilaveten açıklama yaptı. Doğalgaz ve nükleer enerjinin çevre dostu enerji birimleri olarak sınıflandırılmasına dair bir öneriyi gündeme getirdi. Önemli miktarda karşı çıkan ülke temsilcileri olsa da nükleerin Avrupa'nın ve dünyanın her geçen gün daha fazla gündeminde olacağı kesin. Dünya enerjinin ateşinde kavrulurken bizde durum ne?
Her ne kadar cehaletlerini sloganlarla kapatmaya çalışan teşne ekran yüzleri, sıkılmadan Avrupa'da sadece birkaç nükleer enerji santrali kaldı deseler de, Türkiye kurulu enerji kapasitesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Sadece Fransa'da 56 nükleer enerji santrali bulunmakta. Hatta Fransa ürettiği her 100 birim elektriğin kabaca 73 birimini nükleer enerji santralleri üzerinden temin eden bir ülke. Rusya'da 38, İsveç'te 10, İngiltere'de 15, Almanya'da 6, İspanya'da 7, ABD'de 60, tüm dünyada ise 441 nükleer enerji santrali faal. Tablo bu kadar netken Türkiye'de henüz inşa halindeki nükleer enerji santraline, var olan hidroelektrik ve termik enerji santrallerine karşı çıkanların mantığını, ülkenin ortaya koyduğu her başarıdan sonra konuyu itibarsızlaştıranların perspektifinden okumak gerekir. Elektrik enerjisi üzerine kurgulanan dünyaya doğru gidiyoruz. Dünya artık elektrik enerjisi üzerinde bir yaşama doğru pupa yelken olmakta. Kullandığımız otomobillerden sanayi üretimine kadar birçok husus petrol üzerinden temin edilen enerjiden ziyade, çevre dostu enerji kaynakları üzerinden üretilen elektrik enerjisine doğru dönüşmekte. Çin 2020 yılında dünya elektrik tüketiminde 7 milyon 500 bin gigawatt saatle birinci sırada, Çin'i 4 milyon gigawatt saatle ABD takip ediyor. Türkiye 251 bin gigawatt saatle dünyada elektrik tüketiminde 22. sırada yer alıyor. Türkiye'de durum uzmanlar hem Türkiye hem de dünya için elektrik tüketiminin her geçen yıl artacağını rakamlarla ortaya koymaktalar. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacı 2022 ile 2024 yılları arasında her yıl yaklaşık %4 civarında artmaya devam edecek. Bu rakam Avrupa'nın Almanya dahil tüm büyük ekonomilerinin elektrik enerjisi artışından daha büyük bir rakam. Türkiye'nin elektrik için kurulu güç istatistiklerine baktığımızda nüfus artışının çok üzerinde bir kapasiteyi inşa ettiğini görüyoruz. 1990 yılındaki kurulu gücü 17.206 megawattken bu rakam 2000 yılında 26.000 megawatt'a yükseldi. 2010 yılında 49.000 megawatt, 2021 yılında ise 98.000 megawatt'a ulaşmış durumdadır. Bu kurulu gücün yaklaşık 18.000 megawatt olan kısmı ise rüzgar ve güneş enerjisinden üretildiği düşünüldüğünde yeşil enerjide alınan mesafeyi daha net okumuş oluruz. Dünyada pandemi sonrasında ortaya çıkan enerji krizleri dikkate alındığında, artan nüfus ve sanayileşen şehirlerle doğru orantılı olarak Türkiye'nin hem kurulu gücünü artırması hem de bu kurulu gücün içindeki yerlilik oranı artırması elzem hale gelmiştir. Kuşkusuz bu adımları atarken yenilenebilir enerjiye doğru daha da fazla yönelimin kaçınılmaz olduğunu da belirtmemiz lazım. Tablo bu kadar sarih ve anlaşılabilirken kayıkçı kavgalarına ayıracak ne kadar zamanımız var? Ya da enerji konusuna dair neyi, nasıl, hangi kaynakla yapılacak, ne zaman yapacaklarına dair muhalefet parti liderlerinin ağızlarından derdi deva tek satır duyanınız var mı? Varsa yoksa Urfa'daki köylüye taşlık araziden bedava elektrik vereceğiz söylemi. Peki bu popülizm bugüne kadar yıkım dışında bize ne getirdi? Türkiye'de yapılan çalışmalardan memnun musunuz? Bu keşifler doğalgaz ithalat müzakerelerinde Türkiye'nin elini güçlendirecek. Siz bu yapılan keşiflerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Dışa bağımlılığımız enerjide azalacak mı? Nükleer santraller devreye girdiğinde nasıl bir Türkiye bizi bekliyor? Yapılan çalışmalardan memnun musunuz? Yeni nükleer santrallerde Sinop'ta devreye alınmalı mı? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olun. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile.